Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden 5 Oscar ödüllü yönetmen Francis Ford Coppola'nın Megalopolis'i ve bu cuma gösterime girdi. Time stop! Go. Francis Ford Coppola, geçen yüzyılın bazı başyapıtlarına imza atmış bir yazar, yönetmen, yapımcı. Onun buhranlı günlerden konuşmaya, baba üçlemesinden kıyamete bazı filmleri sinema tarihine damgasını vurdu. Şimdi 84 yaşında 100 milyon dolara mal olan büyük bir filmle karşımızda. Dolayısıyla heyecanlanmamız için epey sebep var. Ama bu film benim için maalesef düş kırıklığı oldu. Önce Coppola neden bahsediyor ona bir bakalım. Filmini bir masal olarak tanımlıyor. Hikaye Yeni Roma diye bir kentte geçiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla burası zaten New York. Biz Yeni Roma olarak karakter isimlerinden de aslında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına paralel bir hikaye seyrediyoruz. Başlıca karakter Sezar adında sanatçı, mimar, tasarımcı, zamanı durdurabilen çok yetenekli bir genç adam. Karşısında ise bildiğimiz yerel politikacıların özelliklerini taşıyan, gücü her daim elinde tutmak isteyen belediye başkanı Franklin Cicero var. İsimlere dikkat ettiğinizde Roma'nın önemli siyasetçilerinin isimlerini koyduğunu görüyoruz karakterlerine. Filmin temel çatışması bu ikisi arasında ve ikisinin arasında da belediye başkanının kızı kalıyor. Çünkü belediye başkanının kızı Sezar'a tutuluyor. Ama babasının hırslarıyla Sezar'ın ütopyası arasında da bir denge kurmak zorunda. Ama aslında bu iki karakterin çatışması dışında şeytani bir medya mensubundan hilebaz darbeci Claudio'ya kadar kötücül güçler de devrede. İşte karakter isimlerine kadar Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne referanslarla bir masal anlatmış. Bu masala çok sayıda mesel yani ders alınacak söz serpiştirmiş. Coppola film boyunca şu kavramlarla da seyircinin kafasını bayağı meşgul ediyor. Kader, bilinç, cesaret, zaman. Zaman özellikle çok önemli. Coppola'nın filmi şu soruyu soruyor. Yeni Roma çökecek midir yoksa yeni ufuklarla buluşacak mıdır? Is this way we're living the only one that's available to us? My plan is a city that people can dream about. Megalopolis. Film 2 saat 18 dakika. Açgözlü şirketlerden politik entrikalara, ütopya inşasından distopya tehlikesine, dünya tarihine, edebi metinlere, felsefi spekülasyonlara uğramadığı durak kalmıyor Coppola'nın. Oldukça dağınık, tartımı yani daha basit söylersek ritmi bozuk, sanki bir dizi çekmiş de özetini çıkarmış gibi. Üst sınıflar arasında dolaşırken ara ara aşağılara, yoksullar, göçmenler, ayrımcılığa uğrayanlara da şöyle bir bakıyor kamera. Ama seyirciyi boğan bir film bu. Aynı zamanda pahalı, gösterişli, evet kare kare hayranlık uyandırıcı ama arka arkaya şov yapar gibi sıralanan görsel etkilerle de sarhoş ediyor. Coppola sanki bir telaşla 84 yıllık tüm entelektüel birikimini üzerimize boca ediyor. Ortaya da ustaya yakışmayan bir sinema çıkıyor işin doğrusu. Sanki Vasiyet filmi gibi görkemli ve gösterişli bir film çekmek istemiş. Akrabaları olanlardan başlayarak Hollywood'un bir dizi dev oyuncusunu da bir araya getirmiş. Onlar da oldukça savruk biçimde yer alıyorlar ne yazık ki. Özellikle bir oyuncudan bahsetmek bana göre gereksiz, etkileyen bir performans yok çünkü filmde. Bakınız acımasız olduğum düşünülmesin. Coppola tabii ki büyük bir yönetmen. Gölge oyunlarından mimariye, tüm sanatlara egemen ve bir sinema filmi içerisinde bütün bu sanatlarını çok iyi kombine edebiliyor. Fakat onun başyapıtlarını defalarca seyretmiş biri olarak geldiği noktada dijital sinemayla kimyasının uyuşmadığını görüyorum. Böyle dijital numaraları çok olan bir film çekmesi şart mıydı ustanın? Bilmiyorum. Çok istediği belli. Kendisinin finanse ettiği bu kadar büyük bir bütçeyle bu işe kalkışması gerçekten cesaret işi.
Ama ben Coppola deyince 20. yüzyıla ve sinema tarihine damga vurmuş o filmleriyle tanıdığım 1970'lerdeki ABD sinemasının değişimine damga vurmuş büyük yönetmeni hatırlıyorum. Ve bu filmini seyrederken o yapıtları düşündüğümde gerçek bir düş kırıklığı yaşadığımı bir daha ifade etmek istiyorum. Ha belki şu olabilir. Coppola ile ilk defa tanışmış biri bu filmi seyrederse hayran kalabilir. Megalopolis kuşkusuz bu yılın en tartışılan filmlerinden olacak. There's still so much to accomplish, but is there time? Go.